Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mür ağacı ya da Latince adıyla Comifora myrrha, reçineli ve hoş kokulu ağaçlardan oluşan Burseraceae ailesinin bir üyesidir. Kendi cinsi içinde yaklaşık 200 civarında türü bulunan mür ağacının diğer en yaygın türleri Doğu Akdeniz genelinde görülen Comifora molmol, Somali ve Etiyopya'ya özgü Comifora guidotti ve Doğu Hint adaları ve Afrika kökenli Comifora eritrea'dır. Fakat asıl mürrü safi veya sarı sakız adıyla tanınan gerçek mür ağacı Comifora myrrha'dır. Bitkinin adı reçine taşıyan, soyadı ise kutsal yağ anlamlarına gelir. Mür ağacının doğal yaşam alanı Kuzeydoğu Afrika, Güney Arabistan ve bazı Sahra altı Afrika bölgeleridir. Ağaç sıcak ve kurak çöl ya da yarı çöl ikliminde yetişir. Kumlu, taşlı ve drenajı iyi olan toprakları seven mür ağacı tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Eğer Ölüdeniz bitki örtüsünü incelediğim doğa yürüyüşü videolarımı izlediyseniz nasıl bir iklimden söz ettiğimi belki daha iyi anlayabilirsiniz değerli bitki dostlarım. Fakat yürüyüşümüz boyunca bir mür ağacına rastlamadım. Oysa yöreye özgü Comifora gileadensis adında bir türü daha varmış ama kendisiyle karşılaşmadım. Mür ağacı bilimsel olarak ilk defa 19. yüzyılda Alman botanik bilimci Adolf Engler tarafından tanımlanmıştır. Fakat bilim dünyasına tanıtılmadan binlerce yıl önce Antik Mısır, Mezopotamya ve İbrani tarihinde bilinen ve bu kültürlerde kullanılan bir ağaçtır. Küçük 3 parçalı yaprakları olan sukulent benzeri özellikler gösteren mür ağacı en fazla 5 metre kadar boy yapan kısa boylu ve kısa dikenli dalları olan bir ağaç formundadır. Ortalama 25 ile 30 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Gövde kabuğu çatlaklı ve grimsi kahverengidir. Erken ilkbaharda sergilediği sarı renkli çiçekleri belirgin değildir. Bu çiçekler içinde tek bir tohum barındıran sert kabuklu meyvelere dönüşür. Ağacın gövdesi yaralandığında akan reçinesi havayla temas ettiğinde katılaşır ve bu güzel kokulu reçineye mür adı verilir. Mür reçinesinin çam, deri ve meyan kökü karışımı hafif isli ve baharlı kokusu vardır ama tütsü olarak yakıldığında daha hoş kokar. Mür ağacının çiçekleri çöl kelebekleri ve arıları tarafından ziyaret edilir. Fakat reçinesinin kokusu bazı hayvanları ondan uzak tutar. Ağacın çöl gibi zor yaşam koşullarında varlığını sürdürebilmek ve otçulların değerli yapraklarına zarar vermesini engelleyebilmek için bu şekilde evrimleştiği düşünülmektedir. Zehirli bir bitki olmasa da reçinesi bazı hassas ciltleri tahriş edebilir. Araplar ağacın reçinesinin sıcak suda çözülmesini sağlayarak bal da ekledikleri mideye iyi gelen bir mür çayı hazırlarlar. Antik Mısır'da parfüm ve merhem yapımında kullanılan mür reçinesi aynı zamanda mumyalama uygulamalarında da kullanılmıştır. Geleneksel tıpta ağacın acı reçinesi çeşitli hastalıkların tedavisi için çiğneme ya da suya karıştırma yöntemleriyle tüketilir. Mür antiseptik, antifungal ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle solunum yolu, sindirim ve diş eti hastalıklarında kullanılır. Günümüzde bu reçine bazı diş macunlarına, ağız gargaralarına, egzama ve sivilce kremlerine eklenir. Mür ağacı zor çimlenen tohumları veya doğadan toplanan fideleriyle çoğaltılabilir. Süs ağacı olarak kullanılmadığından mür ağacı çoğunlukla botanik bahçeleri ve doğal parklarda karşınıza çıkabilir. Mür reçinesi için Somali, Etiyopya, Yemen, Umman ve Sudan'da yetiştirilmektedir. Yıllık üretim hacmi 1000 ile 2500 ton arasında değişir. Mür reçinesi tütsü, kozmetik ürün ve ilaç üretiminin ham maddelerindendir. Hatta 2021'de Umman'da kuraklık yüzünden mür üretimi yarı yarıya düşmüş, parfüm endüstrisinde kriz yaşanmıştır. Ayrıca ağacın kabuğundan da doğal bir boya elde edilebilir. Ağacın yetiştiği ülkelerde odunundan küçük el aletleri ve tılsımlar da yapılmaktadır. Mür ağacı antik çağ uygarlıklarınca kutsal kabul edilen bir ağaçtır. Örneğin İsrail'deki bir arkeolojik kazıda 2000 yıllık mür tütsü kapları bulunmuştur. Ayrıca Antik Mısır'da mumyalama uygulamalarında mür reçinesinin kullanılma nedeni ölüleri kokusuyla arındıracağına inanılmasıydı. Hristiyan inanışında da Hz. İsa henüz bir bebekken getirilen 3 geleneksel hediye arasında altın ve buhur ile birlikte anılır. İnanışa göre Hz. İsa'nın doğacağını öngören yıldız bilimci 3 kral, onu görmeye geldiklerinde bebek İsa'yı göksel krallığı temsil eden altın, Tanrı'ya dua ve ibadetin simgesi olan buhur ve ölümlü ve çileli dünya hayatını sembolize eden mür reçinesi armağan ederler. Bu olay her yıl 6 Ocak'ta kutlanan Epifani ya da 3 Krallar Günü olarak anılır ve Hz. İsa'nın dünyaya gelişi kutlanır. İncil'de adı sıkça geçen bitkilerden olan mür, dini resimlerde de yer alır.
Mür reçinesi özellikle bazı Hristiyan mezheplerinde dini ibadetler sırasında kiliselerde buhurla beraber tütsü olarak yakılır. Kilise uygulamaları haricinde mür reçinesi yakmak, ruhsal arınma, kötücül varlıklardan korunma, acı hatıraların ve geçmişin portlarının temizlenmesi gibi amaçlar için de tercih edilir. Mür reçinesi şamanizm ve Wicca cadılık ritüellerinde de tütsü olarak kullanılır. Rüyada mür görmek, kişinin şifa bulacağına, eski yaralarının kapanacağına işaret eder. Mür ağacı akrep ve oğlak burçlarının uğurlu ağacıdır. Ayrıca hem arınma ve mücadele temaları nedeniyle Mars, hem de geçmişle yüzleşme ve disiplin temalarıyla Satürn gezegenleriyle ilişkilendirilir. Mür ağacı ile ilgili Yunan mitolojisinde hem trajik hem de tiksinti uyandıran bir ahlaki çöküş öyküsü vardır. Bu hikaye Ovidius'un Metamorfozlar adlı eserinde ve ayrıca bazı Sümer ve Fenike anlatılarında farklı şekillerde yer alır. Kraliçe Mira ya da Simirna, Arabistan ya da Kıbrıs krallarından birinin güzeller güzeli kızıdır. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit bir gün kızının güzelliğiyle gurur duyan Simirna'nın annesi tarafından aşağılanır. Kadın tanrıçaya gereken saygıyı göstermeyince öfkeden gözü dönen Afrodit intikamını Mira'yı lanetleyerek alır. Bu korkunç lanete göre kız kendi öz babasına karşı şehvet duyacaktır. Afrodit'in lanetiyle aklını kaybeden Mira, dadısının da yardımıyla babası farkına varmadan onunla birlikte olur. Fakat baba gerçeği fark ettiğinde dehşet içinde kalarak Mira'yı evinden kovar. Kız tek başına kaçarak bir ormanda gizlenir ve hamile kaldığını fark ettiğinde ise utanç, acı ve pişmanlık içinde ağlayarak tanrılara yalvarır. Tanrılar, ne olur bana acıyın, bırakın yok olayım, beni artık ne yaşayanlar bilsin ne de ölüler hatırlasın der. Olimposlu tanrılar kızın bu haline acırlar ama bu kadar güzel bir varlığı yok etmeye de kıyamazlar. Sonunda onu bir mür ağacına dönüştürürler. Fakat hikaye burada bitmiyor. Ağacın gövdesi yarılır ve efsaneye göre dünyaya gelen en güzel ölümlü erkek olan Adonis doğar. Kader ağlarını öyle bir örer ki Adonis'in annesini lanetiyle yok eden tanrıça Afrodit bu delikanlıya görür görmez aşık olur. Afrodit Adonis'i kıskançlıkla herkesten korumaya, kimseye kaptırmamaya çalışır. Ama günün birinde Adonis vahşi bir domuz tarafından öldürülür. Bazı anlatımlarda bu da Afrodit'in aşığı olan savaş tanrısı Ares'in kıskançlığı yüzünden olur. Afrodit hem bir ölümlüye aşık olmanın hem de en büyük aşkını kaybetmenin acısını yaşar. Hem de bir ölümsüz olarak sonsuza dek sürecek bir acıyla. Olayların muhteşem örgüsü sonucunda Afrodit'in bir anlık öfkeyle yol açtığı yıkım dönüp dolaşıp onu tam da kalbinden vuruyor. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mısır mitolojisinde de mürle ilgili bir başka trajedi ve başka türden bir marjinal durum karşımıza çıkıyor. Osiris, Mısır'ın ölüler tanrısı, diriliş ve öte dünyanın hakimidir. Osiris kıskanç kardeşi Set tarafından öldürülür ve bedeni 14 parçaya ayrılarak Nil nehrine atılır. Osiris'in eşi Isis her bir parçayı toplayıp büyüler ve kutsal mür reçinesiyle bedeni yeniden bir araya getirir. Bu arada enteresan bir detay olarak Osiris'in erkeklik organı kayıptır. Ancak Isis o eksik kısmı altından yapılmış bir objeyle tamamlar. Isis ölmüş kocasından yani Osiris'ten hamile kalarak Şahin başlı adalet ve savaş tanrısı Horus'u doğurur. Horus amcası Set'in elinden babasının tahtını geri almak için tanrılar önünde hak iddia eder. Tanrılar Konseyi yani bilgelik tanrısı Tot, güneş tanrısı Ra ve adalet tanrıçası Maat bu konuda karar vermek zorunda kalırlar. Tanrılar ikisi arasında bir yarışma yapılmasına karar verir ve böylece Horus ve Set arasında çok uzun süren bir savaş başlar. Bu savaşlar bazen fiziksel dövüş, bazen bilgelik yarışması, bazen büyü savaşı şeklinde olur. Set, Horus'un tek gözünü kör ederken Horus da amcasının testislerini koparır. Bu sembolizmle aslında bilgelik ve fiziksel güç arasındaki savaş anlatılmaktadır. Güneş tanrısı Ra başından beri Set'in tarafını tutmaktadır. Bilgelik tanrısı Tot ise desteklediği Horus'un gözünü iyileştirir. Bu göz günümüzde korunma, şifa ve denge sembolü haline gelmiştir. Nihayet Maat'ın meşhur adalet terazisi, tahtın meşru varisinin Horus olduğuna karar verir. Set cezalandırılır ya da bazı anlatılarda Nil'in savunucusu olarak sürgüne gönderilir. Horus Mısır'ın yeni kralı olur ve babası Osiris'in yerini yaşayan bir tanrı olarak alır. Bu hikayeye göre akıl biraz uzun zaman alsa da sonunda kaba kuvvete üstün gelir.